Hiç daha önce iki fırtınanın birbirine doğru ilerleyişini izlediniz mi? Başlangıçta bu büyüleyici görünür. Bulutlar dans eder gibi döner. Hortumlar birbirini kucaklar. Doğanın o muhteşem gücü sahnededir. Ama sonra ne olur? Çarpışırlar. Ve iki fırtına da yok oluncaya kadar etraflarındaki her şeyi yerle bir ederler. İşte bugün biz de böyle bir çarpışmadan söz edeceğiz. İki narsistin aşk adı altında bir araya gelerek çıkardığı fırtınayı konuşacağız. Narsist denince akla empati kuramayan, sürekli onay bekleyen, yalnızca kendisini düşünen ve diğer insanları da onun hayatını kolaylaştıran figüranlar gibi gören bir profil aklımıza geliyor. Peki iki narsist ne zaman aynı odaya girer? Aynı yatağa, aynı hayata? O zaman sadece biri değil, ikisi de birbirini yok etmek için bir yarışa başlar. Ve bu bir sevgi hikayesi değil, bu bir ego savaşıdır. Her felaket bir hayalle başlar. İki narsist ilk kez karşılaştığında sanki kozmos yeniden dizayn edilmiş gibi hissederler. Aralarında muazzam bir elektrik oluşur, zaman durur. O ana kadar tanıştıkları herkes soluklaşır çünkü nihayet karşılarında kendi heykellerini görmüşlerdir. Bunu şöyle düşünün. Bir sanat galerisinde geziniyorsunuz. Yüzlerce eser var ama hepsi de sıradan. Sonra bir köşeyi döndüğünüzde aman Allah'ım, karşınızda kendi portreniz asılı ama çok daha görkemli, daha etkileyici. İşte o portreye aşık olursunuz. O kişiye değil, onun içindeki kendinize. Bu aşamaya karşılıklı idealizasyon diyoruz. Ya da buna narsisistik balayı da diyebiliriz. Her ikisi de diğerinin yüzeysel parlaklığına hayran kalıyor. Karizması, güzelliği, zekası, çekiciliği, o odayı ele geçirme gücü. Bu benim klasmanımda olan tek kişi diyorlar içlerinden. Bu benim hakkımı verebilecek tek kişi. Fakat burada çok ciddi bir sorun var. İki taraf da aslında birbirini sevmiyor. İkisi de birbirlerinde gördükleri yansımaya tutulmuş durumda. Tıpkı Narkissos'un sudaki görüntüsüne aşık olması gibi. Ve o hikayenin nasıl bittiğini biliyorsunuz değil mi? Kendi yansımasına öylesine dalıp gider ki Narkisos, suya düşüp ölür ve bunun farkında bile olmaz. Her ilişki bir süre sonra gerçeklerle yüzleşir. Makyajlar akar, maskeler düşer, o ilk büyü bozulur. Normal sağlıklı çiftler bu noktada uyum sağlar. Birbirlerinin kusurlarını kabullenir, uzlaşır ve beraber büyürler. Ama narsistler için bu kabul edilemez. Çünkü narsistin dünyasında sadece iki rol vardır. Taht sahibi ya da ayak taburesi. Üçüncü bir seçenek yoktur. Şimdi size iki farklı senaryo anlatacağım. İkisi de felaket ama farklı türden. Diyelim ki ilişkide her iki tarafta açık, büyüklenmeci birer narsist. Yani her ikisi de sürekli spotların altında olmak isteyen, övgü toplayan, baskın olan tipler. Bu durumda yaşanacak şey sürekli acımasız bir rekabet halidir. Bir akşam yemeği düşünün. Masa başında dostlar var. Sohbet akıyor. Ahmet iş hayatındaki büyük başarısını anlatıyor. Herkes dinliyor, gülüyor, alkışlıyor. Normalde böyle bir durumda eş ne yapar? Sevinir değil mi? Ama Elif içinde yanan öfkeyle düşünüyor. Bu benim gecem olacaktı. Ama şimdi herkes ona odaklanıyor. Beni unutuyorlar. Ahmet daha cümlesini bitirmeden Elif araya giriyor. Evet tatlım çok güzel ama geçen ay benim Londra'daki sunumum Forbes'ta yer aldı. Hatırladın mı? Gördüğünüz gibi bu bir sohbet değil. Bu bir ego yarışı. Her cümle bir kılıç darbesi, her övgü bir tehdit. Çünkü eğer o kazanıyorsa ben kaybediyorum demek bu. Bu çiftler birbirlerinin başarısını kutlayamaz. Onlar başarıyı bir sıfır toplamlı oyun gibi görürler. Onun zaferi kendi yenilgisidir. Ve bu döngü sonsuza dek sürer. Kim daha akıllı, kim daha başarılı, kim daha çekici, kim daha değerli? Evlilik mi? Hayır. Bu bir gladyatör arenası. Şimdi başka bir senaryoya bakalım. Peki ya biri sahnede olmayı severken diğeri perdenin arkasındaysa? Yani bir açık narsistle bir gizli narsist bir araya gelirse ne olur? Bu durumda tablo daha sinsi bir hal alır. Başlangıçta her şey gayet dengeli görünür. Açık narsist sahnededir. Alkışları toplar, parlar. Gizli narsist ise arka planda durur, destekçi rolünü oynar, mütevazi görünür. Dışarıdan bakıldığında ne güzel bir çift, ne kadar da uyumlular diye düşünür herkes. Ama biraz daha dikkatli bakarsanız
gölgedeki kişinin gözlerinde bir şey fark edersiniz. Sessiz bir öfke, bastırılmış bir kin. Çünkü gizli narsist partnerine hizmet ettiği her an aslında içten içe kaynıyordur. Ben burada sana tezahürat yaparken benim değerim hiç fark edilmiyor. Benim fedakarlıklarımı kimse anlamıyor. Sen parlarken ben yok sayılıyorum ve bir gün o bomba patlar. Ahmet yine bir toplantıda şov yapmıştır diyelim. Herkes onu dinlemiş, güçlü, etkileyici bulmuştur. Eve dönerken arabada ikisi de sessizdir. Elif hiçbir şey söylemez ama o sessizlik fırtına öncesi sessizliğidir. Ahmet rahatlamıştır, keyiflidir. Bugün harikaydım değil mi der gururla. Elif soğuk bir sesle harikaydın evet. Ama o kadar abartıyordun ki herkes arkandan gülüyordu. Senin yerine ben utandım. Ahmet şoka girer. Ne diyorsun sen? Herkes beni dinliyordu. Elif şimdi mağdur rolüne bürünür. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Seven biri olarak seni uyarıyorum ama sen bana bağırıyorsun şimdi. Zaten sana göre ben her zaman hata yapıyorum. Gördünüz mü? Zehir akıtıyor ama kurban gibi davranıyor. Ahmet'i aşağılıyor ama kendini fedakar biri gibi gösteriyor. Bu ilişki bir zehirli döngüdür. İğneleme, öfke, mağduriyet, tekrar tekrar ve tekrar aynı şeyler. Bu tür ilişkilerde mermi atmak yerine zihin oyunları oynanır ve bu oyunlar fiziksel şiddetten çok daha yıkıcıdır. Bir film yönetmeni hayal edin. Elinizde bir hikaye var. Onu siz çektiniz. Tüm sahneleri yaşadınız. Ama partneriniz o filmi alıyor, kurgu odasına götürüyor, sahneleri silip değiştiriyor ve size bambaşka bir film izlettiriyor. Hayır, o olay öyle olmadı. Sen yanlış hatırlıyorsun. Çok abartıyorsun. Sen çok fazla hassassın gibi şeyler söylüyor. Bu senin hayal gücün diyor. Ve bir süre sonra kendi aklınızdan bile şüphe etmeye başlıyorsunuz. Gerçekten ben mi yanlış hatırlıyorum? Belki de haklıdır. İşte gaslighting budur. Onun gerçeklik algısını sistemli olarak yok etme. Amaç karşıdaki kişiyi zihinsel olarak bağımlı hale getirmek, kontrol altına almaktır. İlişkinin başında o mükemmeldi, eşsiz ve kusursuzdu. Ama şimdi o bir enkaz yığınına dönüştü. Elif eskiden Ahmet'in kararlılığına hayrandı. Ne kadar güçlüsün derdi. Şimdi aynı şey için ona sen bir diktatörsün. Kimsenin fikrini dinlemiyorsun diyor. Ahmet Elif'in sosyal zekasına bayılırdı. Ama şimdi sen sürekli başkalarından güç alıyorsun. Kendine ait bir fikrin bile yok diyor. Aslında kişilik özellikleri değişmedi. Sadece yorumlama şekli değişti. Çünkü artık amaç yüceltmek değil, yok etmek. Bu taktik onun değerini düşürerek kendi değerini yüceltme stratejisi. Çıkmaz sokak taktiği en acımasız silah olabilir. Çünkü sizi çaresizliğe mahkum eder. Ahmet Elif'e der ki, sen çok pasifsin, hiç sorumluluk almıyorsun, daha aktif olmanı istiyorum. Elif bunun ardından birlikte bir hafta sonu gezisi planlar. Otel ayarlar, program yapar, sürpriz hazırlar. Peki Ahmet'in tepkisi ne olur? Bana sormadan nasıl tek başına karar verirsin? Her şeyi sen kontrol etmeye çalışıyorsun. Gördüğünüz gibi. Yapmazsan hatalısın ama yaparsan da hatalısın. Bu onu sürekli bir yetersizlik hissine hapsetme taktiğidir. Ne yaparsa yapsın kazanamaz. Çünkü kurallar sürekli değişir ve asla açık değildir. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu kadar kötüyse, bu kadar acı veriyorsa neden ayrılmıyorlar? Çünkü ayrılamıyorlar. Birbirlerini sevdikleri için değil, belki de birbirlerinden nefret ediyorlar gerçekte. Ama yine de bağımlılar. Bunu bir madde bağımlılığı gibi düşünün. Bağımlı aslında o maddeyi sevmez. Kullanmak ona acı verir. Hayatını mahveder. Ama onsuz da yapamaz. Çünkü ona kimyasal bir ihtiyaç duyar. Narsistler için de aynısı geçerlidir. İhtiyaç duyulan şey sadece kimyasal değil, narsisistik, duygusal besindir. Açık narsist olan Ahmet, kendini üstün hissetmek için ezebileceği birine ihtiyaç duyar. Elif olmasa kim onun ayak taburesi olacak ki? Gizli narsist olan Elif ise kendini fedakar bir kurban olarak görebilmek için zulmeden bir zalime ihtiyaç duyar. Ahmet olmasa kim onun dramının kötü adamı olacak? İkisi de birbirinin patolojisini besler. Bu mutsuz olmanın kusursuz bir uyumudur. İki kırık parça birbirinin yaralarına tuz ekerken
birbirine yapışıp kalmıştır. Peki bu hikaye nasıl biter? Mutlu sonla değil, çünkü narsist için ayrılık yoktur. Sadece zafer ya da yenilgi vardır. İki narsist ilişkide kaldığı sürece mutsuz ama dengededir. Fakat bir gün birisi yeter artık dediğinde ortalık savaş alanına döner. Bu bir ego intikam operasyonudur. Her iki tarafta kendini kurban, diğerini canavar olarak gösterir. Kimse sorumluluk almaz. Kimse ben hata yaptım demez ve en kötüsü de ayrıldıktan sonra bile bu savaş bitmez. Karalama kampanyası başlar. Ahmet tüm arkadaşlarına onu anlatır. Elif zaten toksik biriydi. Hayatımı zehretti, mahvetti. İçimde hiçbir şey kalmadı. Elif de kendi çevresini Ahmet'e anlatır. Ahmet narsistin tekiydi. Hep beni kullandı. Ben ona her şeyimi verdim. O bana sadece acı verdi. Her ikisi de kendini masum gösterir. Tarihi yeniden yazar ve o yeni hikayede karşı taraf şeytandır. İki narsistin ilişkisi temeli sağlam olmayan bir gökdelen gibidir. Dışarıdan bakıldığında heybetli, güçlü ve etkileyicidir. Ama içine girdiğinizde binayı ayakta tutacak en temel kolonlar çürümüştür. Empati, gerçek bir bağ, koşulsuz sevgi. Bu bir ilişki değil, iki egonun çarpıştığı bir savaş alanıdır. İki kişinin birbirini çok sevdiği, birbirini kullandığı bir mekanizmadır. Ve bu oyunun kazananı yoktur. Sadece iki yaralı, tükenmiş, kaybolmuş insan vardır.